Seni tanıdıktan sonra anladım bunu. Seninle beraber olduktan sonra seni... Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık. Sabiha. Ömrünü tiyatro ve sinemaya adamış bir adamın öyküsü. Türk sinemasının komik yönü. Kimi zaman zengin bir aşık, kimi zamansa fakir ama gururlu bir genç. Züppe değil hiçbir zaman. Hep neşeli ve sempatik. Tıpkı gerçek hayatındaki gibi. Halil, Kemal, Osman ve Naci gibi rollerle düş dünyamıza kazıdığımız sinemamızın en yakışıklı jönlerinden İzzet Günay'ın öyküsü sizlerle. Gene mi sen? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Öldüremediğim için üzüldüm. Sinema ve tiyatromuzun usta ismi İzzet Günay, 1934'te Sarıyer'de açtı dünyaya gözlerini. Henüz 6 aylıkken ailesi Üsküdar Salacak'a taşınır. Salacak, İzzet Günay'ın tüm hayatını derinden etkileyen hem sanatının hem de karakterinin yapı taşını oluşturacaktır. Ben 6 aylıkken Salacak'a tayin ediyorlar babamı ve Salacak'a geliyorum. Hikmet Onat'ın, Hasan Veci Bereketoğlu'nun bütün tablolarında, Hayri Çizel'in tablolarında görülen meşhur Salacak peyzajında, manzarasında İskelenin başındaki ikinci evde geçiyor. Bütün çocukluğum ve gençliğim, yani tiyatroya gelene kadar bütün hayatım orada geçiyor. İstanbul'un belki de en güzel manzarasına sahip olan o semtte ailesi ve babasıyla mutlu bir çocukluk geçirir İzzet Günay. Onun o sevecenliğinin, temiz yüreğinin tohumları öylesi bir ortamda atılmıştır işte. Çok sevdiği babasını henüz 13 yaşındayken kaybetmesi onu derinden sarsar. Hayatı boyunca birçok sevdiğini daha kaybedecektir. Ama babasının vefatı onun kalbinin derinliklerindeki en yüklü üzüntüdür. Bu acı kayıptan sonra deniz subayı olan amcası İzzet Günay'ı Heybeliada'daki Deniz Harp Okulu'na gönderir. O dönemlerde çocukları harp okuluna yollamak, ekonomik sebeplerden ötürü evden bir boğaz eksiltmek içindir aslında. İzzet Günay okula geleceğe dair hayalleri olmadan girer ama 2 senenin sonunda tek bir şey netleşir kafasında. Subay olmak istemez. Bu yüzden sınavlardan birinde hocaya boş kağıt verir ve okuldan atılır. Bu hayatında aldığı en iyi kararlardan bir tanesidir. Çünkü tiyatroyla ilk defa tanışacağı Haydarpaşa Lisesi'ne kaydolur. Sinemamızın yine usta isimlerinden Süleyman Turan'la aynı sınıfa düşer. Bir gün genç bir arkadaş geldi, Deniz Koleji'nden geldi bize ve sempatik tavırlarıyla, sevecenliğiyle bütün hepimizi bir anda ona büyük sempati duymamızı sağladı İzzet Günay. Ekonomik olarak birçok insan gibi onun da hayatı zorluklarla doluydu. Ama bu neşesinden bir şey kaybettirmedi. Mutlu bir gençti ve arkadaşlarını da aynı şekilde mutlu edebiliyordu. Bir başkaydı o zamanki dostluklar. Paylaşma, dayanışma ve sevgiden ibaretti. Tiyatroyla ilk kez lisede tanışır ve birkaç oyunda rol alır. Oyunculuğun keyfine kıyısından köşesinden varsa da çizim yeteneğinin üstüne düşmeye karar verir. Liseden sonra İstanbul Belediyesi'nin İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak işe başlar. Bir yandan okuyup mimar olmak ister ancak mimarlık eğitiminin masraflarını karşılayacak parası yoktur. Mecburen bu hayalini bir kenara bırakır. Askerlikten döndükten sonra bir dönem kömür ticaretiyle uğraşır. İstiklal Caddesi'ni başından sonuna haftalarca arşınlar. Hayatının dönüm noktası da bu günlerden birinde gerçekleşir. Bir gazete ilanında Haldun Dorme'nin tiyatrosu için verdiği oyuncu ilanına rastlar. Kıpır kıpır olur içi. Dayanamaz. Çekine çekine de olsa başvuru yapmak için küçük sahnenin yolunu tutar. Orada başvuru için bir form doldurur. Annesinden aldığı parayla başvuru formuna fotoğraflarını da koyar. Küçük sahnedeki görevli telefonla veya mektup yoluyla geri dönüş yapacaklarını söyler. Günler geçer ama ne ses vardır ne seda. 2 haftanın sonunda bu işin olacağı yok. En azından şu verdiğim fotoğrafı alayım. O kadar para verdim. Düşüncesiyle tekrar küçük sahnenin yolunu tutar. Ve hayatının şokunu yaşar. Gidiyorum. Bu çok, hani sorarlar ya oyuncular, hayatınızda en önemli olay işte bu ya, bundan önemli olay olabilir. Camlı kapıdan içeri giriyorum fuayeye, resmi isteyeceğim. Haldun'da kadife perdede aralayıp fuayeye çıkıyor. O fuaye, ufacık fuayede karşılıklı kalıyoruz. Haldun, siz İzzet Günay değil misiniz diyor bana. Donuyorum, kalıyorum. Yani Haldun Dormen gibi böyle yücelerde bir adam
Benim ismimi söylüyor. Ben alelade bir adamım, sokaktan bir adamım. Haldun Dorman gibi büyük bir ismin onu anında tanıması ve adıyla hitap etmesine şaşıp kalır. İzzet Günay'ın hayatındaki en büyük şanstı Haldun Dorman'le tanışması. Çok şey öğrendi ondan. Hem sadece tiyatroyu, oyunculuğu değil, yaşamı ve yaşamayı öğrendi. Kapısı bir daha kapanmayacak ufuklar açıldı kafasında. Kendi anlattığına göre onu bir forma soktu ve bu her şeyden daha önemliydi. Kara Ağaçlar Altında adlı bir piyesle küçük bir rol alarak başladı oyunculuk hayatı. Hemen ardından Kamp 17 adlı oyunda önemli bir rol oynayarak küçük sahnenin ana oyuncu kadrosuna girer. Yani Yılmaz Guruda, Erol Günaydın ve Metin Serezli gibi ustaların ustası oyuncuların yanına. Aylık 100 lira maaşla karın tokluğuna çalışıyordu. Ama önemli olan aldığı para değildi. Tiyatro aşkıyla ruhunu doldurur. Öylesine derinden ve tutkuyla bağlıydı ki tiyatroya, sinema filmleri yapmak aklının ucundan bile geçmez. Tarih 1959'u gösterdiğinde Kemal filmin senaristi, usta yazar Tarık Dursun, İzzet Günay'ı küçük sahnede izler ve çok beğenir. Dönemin en büyük yönetmenlerinden Osman Seden'e ondan bahseder. Osman Seden ilk başta çok da ilgilenmez. Aradan aylar geçer ve Zeki Müren'in başrolünde olduğu Kırık Plak filmi için bir şoför karakterine ihtiyaç duyar. Osman Seden Tarık Dursun'a genç bir çocuktan bahsetmiştin. Söyle bakalım gelsin der. Böylece İzzet Günay'ın beyaz perdedeki macerası başlamış olur. Kırık Plak filmindeki bu küçük rol onu efsaneler arasına sokacak filmlerin başlangıcı ve habercisidir. Zeki Bey ne oluyor? Bir yandan da tiyatro ve müzikallerde epey hız kazanır. Bu oyunlardan birinde de bu sefer Hulki Saner'den bir film teklifi alır. Çağrıldığı set Çifte Nikah filminin setidir. Bu filmde uzun yıllar boyunca derin bir dostluk kuracağı Ayhan Işık'la tanışır. Çok iyi bir dost olduk sonra. Ayhan çok güzel bir adamdı. Ben Ayhan'ın da bir kişi hakkında aleyhinde konuştuğunu duymadım hayatım boyunca. Dedikodu yapılan bir yerde bile konuşmadı hiç. Yani dürüst, mert bir adamdı. Bu iki önemli filminden sonra Hop Dedik filmiyle asıl yeteneğini gösterme fırsatı bulur. Sevimli, çapkın, hazır cevap, genç ve yakışıklı rollerinin ilkidir bu. Şuraya bir saksı düştü abi. Hop dedik. Leyla'nın işidir bu. Desene kız da Maykan Merci. Bir turne sırasında Hop Dedik filminin yapım şirketi Melek Film onunla görüşmek ve üzerine yatırım yapmak istediklerini söyler. Ancak İzzet Günay'ın tiyatroya olan aşkını herkes gibi onlar da bildiği için bir şart sunarlar. Sen bizi yarı yolda bırakırsın, çekimlere gelmezsin, tiyatroya dönersin diyerek onunla film çekmek karşılığında tiyatroyu bırakmasını isterler. İzzet Günay ne diyeceğini bilemez. O yüzden patron diye hitap ettiği Haldun Dorman'dan akıl almaya gider. Bana geldi bir gün dedi ki ya beni bir şartla alacaklar, tiyatroyu bırakırsam sen ne dersin dedi. Valla bana kalırsa sen bu film işini yap, yapabildiğin kadar uzun bir süre yap, tiyatro her zaman açık, ne zaman istersen dönebilirsin dedim ben. Ne var ki İzzet Günay bir daha tiyatroya dönemedi. Çünkü vakit kaybetmeden Beni Osman Öldürdü isimli filmde başrol oynar. Yönetmen Osman Seden, İzzet Günay'ın ışığını parlatabilmek için oyuncu kadrosunu büyük isimlerle doldurur. Bu filmden sonra sinemamız büyük bir jönünü kazanmış olur. Başlarım o milyonlara. Yok canım, şu tehlikeden bir kurtul görüşürüz. Ne Türkan kalır ne de pırıl pırıl olan geceler. Ne de o tatlı aşk masalları. Bak çıkaracağım baklayı ağzımda. Çıkarıp da ne diyeceksin ha? Avukat bey diyeceğim, gel buraya. O vasiyetname ne Allah'ın cezası ise yırtıver. Ne milyon istiyorum, ne şirket, ne servet, çat diye yırtıcıyım. Bu film büyük başarı yakalar ve uzun süre en çok izlenen film olarak kalır. 1964 ise onun yıldızının ışıldadığı yıldır. Tam 18 filmde oynar. Neler yok ki bu filmlerin içinde. Tophaneli Osman, Varan Bir, Bomba Gibi Kız, Fıstık Gibi Maşallah ve tabii ki Ağaçlar Ayakta Ölür. 1. Antalya Film Festivali'nde Ağaçlar Ayakta Ölür adlı filmle en iyi oyuncu ödülünü alıyorum. Benim için büyük bir sevinç oldu tabii. Yani hem 1. Antalya Festivali hem daha kariyerimin başındayım. Yani yeni bir oyuncuyum aslında. Beni mutlu etti tabii bu olay. Askeri eğitiminden mi yoksa Haldun Dorman'in sıkı tiyatro disiplininden mi bilinmez ama yaptığı her işi tüm ciddiyeti ve özverisiyle yapar. Belki de bu yüzden kalbimizde böylesi bir yer edinir. Onun içtenliği ve samimiyetinin seyirciye geçmediği tek bir an bile yoktur belki de. Hatta bir sahnede Sadri Alışık yanlışlıkla İzzet Günay'ın burnunu kırar ama o
bozuntuya vermeden filme devam eder. O yılın bir başka filmi de Fıstık Gibi Maşallah olur. Oyunculukta diğer jönlerden ne kadar farklı olduğunu, her role aynı ciddiyetle girdiğinin göstergesi bir filmdir bu. Hem Naci hem Naciye rollerini başarıyla canlandırır. Rol arkadaşları ise Fikri ve Fikriye rolünde Sadri Alışık, Gülten rolünde de Türkan Şoray olur. Sinemamızın sultanı Türkan Şoray'la Medyadan sigaramı hep böyle saklarım. Nasıl? Yerini beğendiniz mi ha? Sade sigaranın değil, her yerini beğendik kız. Provada görüşürüz kızlar, hadi. Güle güle. ondan fazla filmde rol alır. Tabii ya. Bıktım artık vallahi. Çocukluğumdan beri fakirlikten iyice yıldım. İzzet Günay dendim benim ilk aklıma gelen. Onun efendiliği, centilmenliği, bambaşka kibarlığı, dostluğu, bir yani oyunculuğu hele ayrı anlatılmaz. Türk sinemasına çok büyük emek vermiş. Kezban serisinin ilk filmini çektiği 1968'e kadar onlarca filmde başarıyla rol alır. Hülya Koçyiğit'le başrolünü paylaştığı Kezban serisiyle de kariyerinin zirvesini yapar. Çok enerjikti, çok dinamikti. Sette beni çok güldürürdü açıkçası. Konuşkan, esprili, neşeli, fevkalade enerjik bir insandı. Hatırladığım birçok filmimiz var birlikte. Ama galiba içlerinde unutamadığım diyeceğim Kezban filmi var. Vesikalı Yarim. Ne denebilir ki bu film için? Sinemamızın en önemli filmlerini sıralamaya kalkarsak en başlarda gelir herhalde. Çok eskiden rastlaşacaktık sözünü hangimiz bilmez ki? Menekşeli Vadi isimli bir öyküden uyarlamadır film. Sinemada edebiyattan uyarlamalara sıkça rastlarız ama ilk defa bir filmden kitap yazıldığı olur. Orhan Pamuk'un ölümsüz eserlerinden Kara Kitap, Vesikalı Yarim'in kahramanlarını içerir. Başka bir diyeceğin yok mu? Öyleyse benim de yok. Bir daha da olmayacak. Sabiha, bozma kafamı. Horlanmaya, atışmaya alışık değilim. Sokak ortasında hele seninle. Nedir istediğin? Burada ayaklarına mı kapanayım? Yoksa saçlarından tutup sürükleyeyim mi? Kariyerinin doruğuna ulaşmışken tarihte 1973'ü gösterir. Yani Yeşilçam'ın çökmeye başladığı, seks filmleri furyasının başladığı o talihsiz yıl. Fazla uzun sürmeyeceğini ümit ediyordu tüm aktörler. Ama öyle olmadı. Hal böyle olunca zor günler için biriktirdiği parasından geçimini sağlamaya başlar. Bazı prodüktörler önceki filmlerden kalan borçlarını ödeyemezler. Büyük bir krizdir bu Yeşilçam oyuncular için. Her şey aniden ve şok edici bir biçimde gerçekleşir. Birçok oyuncu ekonomik nedenlerle gazinolarda şarkı söylemeye yönelir. İzzet Günay'a da yıllardan beri teklif yapan bir gazino sahibi vardır. O yıla kadar bu teklifleri reddetmiştir. Ancak artık başka çare kalmaz ve gazino dönemi başlar. 1980'e kadar gazinolarda şarkı söylemeye devam eder. Ne ironiktir ki tüm birikimini sadece şarkıcılık yaptığı yıllardan elde eder. Sinema yıllarından geriye tek bir şey kalmaz. 1980'den sonra gazino furyası da yavaş yavaş bitince küçüklüğünden beri hep bir merakının olduğu antikacılık mesleğini yapmaya başlar. Bir hobinin ötesindedir antikacılık. Dedik ya ne yaparsa tüm ciddiyetiyle yapar diye. Bu da öyle işte. Tiyatro ve sinema zamanlarında sadece çıkıp oyununu oynamaz. İnsan toplar kendine, dost edinir. Antikacılıkta da eski eşya toplamaz sadece. Anıları toplar. Yaşanmışlıkları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını ve mutlulukları. Hayatında kadınların yeri hep başkaydı. Onu İzzet Günay yapan herkesten ve kendinden çok onun kadınlarım dediği kişilerdi. Benim hayatımdaki kadınlar çok önemlidir. Birincisi annemdir. İkincisi rahmetli eşim ve şimdiki eşim. Evini ve ailesini büyük bir bağlılıkla sever. Evi onun için huzurla eşdeğerdir. Günün tüm karmaşasından, yorgunluğundan uzakta, canından çok sevdikleriyle oturur, sohbet eder ve hayatın verdiklerine şükreder. Sinemamızın yakışıklı ve sempatik jönüne ailesiyle birlikte daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.